Adam çırılçıplak ya. Çırılçıplak. Başta kadın sandık. Bacakları falan var. İnce böyle ya. Bu mu medeniyet kardeşim? Konuşacağım ama kısık da olsa konuşacağım. Berlin'deyiz. Almanya'nın nüfus yoğunluğu olarak en kalabalık şehirlerinden bir tanesindeyiz. Dün geldik. Sadece dün 2 saat bir vakit geçirebildik. Çok fazla şehirde ne var ne yok bakamadık. Bir parka geldik. Çok ilginç, değişik, çok sessiz bir park. Şehrin böyle ana merkezine doğru bu parkın içinden gideceğiz. Ne yaşanır, ne yaşanmaz Berlin'de bilmiyorum. İlk defa geldim. Eşimle beraber geldim. Merhaba. Merhaba. Duygu'yu en son Asya seyahatimizde evlendikten sonraki balayında gördünüz. Şimdi tekrar birlikte Avrupa'ya geldik. Neden Avrupa'ya geldik? Konferansa geldik. Polonya'da bir konferansa katılacağım. Uğur da bana eşlik ediyor şu anda. Evet. Ama ondan önce de tabii zamanımız var. Hafta sonlarını birleştirelim dedik. Berlin'e geldik. Sonrasında bir yerlere gideceğiz bakalım. İlk defa Avrupa'ya geldim. Duygu daha önce gelmişti Almanya'ya ama Berlin tarafına gelmemişti. Yani Berlin'de ne var ne yok şu an hep beraber keşfedeceğiz. Biraz baktık, biraz araştırdık ama gene tabi olarak bilmiyoruz. Schengen vizesiyle gelmedik. Önce bundan bahsedeyim size. Biz Schengen vizesi almadık. Duygu biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlar varsa bir üniversitede çalışıyor. Onun Polonya'da bir konferansa katılması gerekiyor ve böyle durumlarda devlet görev pasaportu veriyor. Devlet memurlarına görev pasaportu, hizmet pasaportu veriyor. Şöyle göstereyim size. Gri pasaport oluyor bu. Bu pasaportla beraber Schengen ülkelerine vize almadan girebiliyorsunuz. Ben de Duygu'nun eşi olduğum için gidip aynı pasaporttan aldım ve Avrupa'ya geldim. Dün akşamdan anladığım kadarıyla Berlin'de insan çeşitliliği çok fazla ve Berlin inanılmaz tarihi olaylar yaşamış bir şehir. Videonun içinde detaylı bahsedeceğim bunlardan size. Çeşit çeşit insanlar, cıvıl cıvıl böyle gençler, çok fazla genç nüfus gördüm. Eğlence merkezleri, parklar, tiyatro salonları, sinema salonları, bir sürü yer var Berlin'de. Gidiyoruz. Bir parkın içinden ana merkeze doğru gidiyoruz. Berlin seyahati şu an an itibariyle başlıyor. Şehrin tam merkezindeyiz. Tam göbeğindeyiz. İnanılmaz büyük bir park var. İnsanların koşu yapabileceği, yürüyüş yapabileceği, bisiklet sürebileceği, hemen kenarlarda bir böyle dere gibi bir yer akıyor. Kenarlarında oturup çay kahve içip bir şeyler sohbet edebileceği bir yer. Tam şehrin göbeğinde inanılmaz büyük bir park. Çok güzel arabalar var. Yani gerçekten şu arabaların birçoğu bizim ülkemizde yani 2 katı daha fazla buradaki fiyatlardan. Böyle üzülüyorum böyle. Şimdi bu arabayı burada gelip işte örnek veriyorum, sallıyorum. 500 bin liraya alıp bizde 1,5 milyona alıyorsunuz. Burada 400-500 bin liraya alabiliyorsunuz bu arabaları. İnanılmaz güzeller bir de. Yani herkes de böyle fark ediyor musun Duygu? Güzel araba, lüks iyi arabalar var ya. İyi araba demek. Çünkü hep yenilerini alabiliyorlar, öyle bir araba almak var. zor değil demek ki. Evet, çok iyi ya. Parkın içinde bir kafeye oturduk şimdi. Şurada inanılmaz bir yani göl, bu göl herhalde, anlamadım ki ben ya. Kocam bayağı büyük çünkü ya. Yani göl gibi yani. Evet, bir yerlerle birleşiyor. İnanılmaz güzel görünüyor bak şu taraf, ağaçların altında bir yer. Böyle bir yerde bir kafe. Şimdi ben size fiyatlardan bahsedeceğim. Omlet 5,5 euro. Yani burada çok 5,5 eurodan başlayıp 14 euroya kadar gidiyor omletler. İşte içindeki siz seçebiliyorsunuz neler istediklerinizi. Mesela içecek istiyorsunuz, limonata istiyorsunuz. 1,5 litrelikleri 12,5 euro ama normal bardakta 4,5 euroya alabiliyorsunuz. Fiyatlardan bahsedeyim, bilin. Pankek yemek istiyorsunuz. Klasik pankek 10,5 euro. Pizza var. Pizzalar 12 eurodan başlayıp 18 euroya kadar çıkıyor şurada. Kahveler ne tarafta? Görmedim kahveleri. Kahveler 2,5 euro ile 4 euro arası bak. 3-6 çeşit kahve 2,5 euro ile 4 euro arası değişiyor kahveler. Google'a yazın 3 euro ne kadar falan çıkıyor. Bunlar da alkollü içecekler. 12 euro mesela gin tonic 12 euroymuş. Burada biralar var. 5 euro 4 euro arası biralar. 4-5 euro arası biralar var. Fiyatlar böyle. Biz de bir omlet tarzı bir şey yiyeceğiz bakalım. Olabildiğine Almanya'daki fiyatlardan size bahsetmeye çalışacağım. Sim kart falan almadık. Çoğu gittiğimiz yerde şifresiz Wi-Fi var. Sim kart almadık. Bakacağız. Alırsak onların da fiyatlarından bahsedeceğim.
Şöyle çeşit çeşit ekmek geldi. 3 çeşit ekmek geldi. Şöyle reçel geldi. Şu kayısı, üzüm. Şu yoğurt, kaymak yoğurt. Yok, tarzı. yoğurt ama içinde de bitki. Nane gibi bir şey yani. Aynen. Tamam, elime geldi. Bakayım. Maydanoz gibi. Maydanoz sanırım. Evet, maydanoz gibi. Tereyağı. Şurada tereyağı. Herhalde bir de omlet gelecek falan. Onlara da bakacağız. Şurada da 1.2 litrelik limonata var. En son ne kadar tuttuğunu söyleyeceğim fiyatları. Çok arı var ama mekanda. Bayağı arı var. Arılar böyle rahat bırakmıyor gibi. Yaklaşık 40 dakika oldu, bir omlet gelecek ya. 40 dakika. Omlet ve peynir yani. 40 dakika oldu ha. Bunu duymuştum. Avrupa'da böyle şeyler çok yavaş geliyormuş. Masalar yavaş temizleniyormuş falan filan ama çok sabırlı olmanız gerekiyor burada. Tam sabırlı adamım da, acıktım da yani. 40-45 dakika olmuş hatta, bekliyoruz. Bir omlet bekliyoruz hala. Peynirle şeyi koydu önümüze. Tereyağıyla ekmeği koydu önümüze. Diyor ki bekle. Bekliyoruz. Çok şükür. Çok şükür peynirle yumurtamız geldi. Karpuz var yanında, ananas falan da var. Fena değil. Çiğ somon var. Çiğ somon var ya. Fark etmedim onu ya. Çiğ somon var biliyor musun? Kokusu geliyor. Pişmiş olsa yerdim de sabah maba affetmezdim de çiğ. Çok beğenmedik açıkça söylememiz gerekirse. 30 Euro'da bir para verdik oraya. Yumurta, peynir, limonata. Limonata diye içtiğimiz şey tam bir sodaydı. Duygu'nun sonradan aklına geldi. Burada limonataları bazı kafeler, restoranlar soda gibi getiriyor diye. Sodaydı yani, limonata değildi o. Beğenmedik. Çok fazla arı vardı bir de. Çok rahatsız etmiyorlardı bizi ama yani böyle reçele giriyor, oraya buraya giriyor derken rahat yemek yiyemiyorduk. Parkın içinde olduğu için tabii o da yapacak bir şey yok. Çok fena değildi. Biz bazı şeylerini beğenmedik. Gelirseniz ama denemek isterseniz denersiniz. 30 euro bence çok para yani. Çok paraydı benim için. Bilmiyorum. Şurada da Michael Jackson anısına bir anıt var. Parkın tam böyle göbeğinde gibi. Michael Jackson resimleri var. Birileri bir şeyler yazmış Almanca. Şöyle bak. Yalan söylemiyorum. Duyguyla demin bir şok geçirdik. Görürler zaten. Yani buradan görünmez de şurada bir dayı yatıyor. Şu ağaçtan arkasında 3 kişi yatıyor. Çırılçıplak güneşleniyorlar. Çırılçıplak. Hayır, biz ilk başta kadın sandık. Bacakları falan var, ince böyle ya. Sonra yaklaştık da üstü yok diyordunuz. Altı da yok. Ama üstünde bir şey yok diyordunuz. Erkek mi kadın mı? Erkek çırılçıplak güneşleniyorlar arkadaşlar. Yani şu yürüyüş yolunda. Bu mu medeniyet kardeşim? Medeniyet bu değil abi. Zafer anıtı bu da. Berlin'de tam böyle göbekte. Şöyle. Diyorum niye her yerde polis var? Yani her noktada, bu parkın içinde yürüdüğümüz sağda solda her yerde polis var. Bak şu arkamdaki arabalarda göreceğiniz gibi. Meğer eylem varmış. Gösteri gibi, eylem gibi bir şey var. Deminden beri bir anons geçiliyor. Yakınlaştıkça daha çok gördüm. Şimdi gidince ileride daha da yakından göstereceğim size. Bayraklar var, anons, birileri sürekli bir şeyler söylüyor. Mikrofonla, hoparlörle. Yakınlaşayım bak, oradan da göstereyim. Çevreyle alakalı bir eylem var ama tam olarak ne olduğunu anlamadık. Ama eylemleri de farklı biraz bunların. İklim değişikliği. Müzik falan söylüyorlar, şarkı falan söylüyorlar. İklimle alakalı bir şey, bir eylem. Şarkı söylüyorlar, konser havasında bir eylem var ya. Eyleme denk geldik, görüyor musunuz? Bayağı da kalabalık ve genç dolu, fark ediyor musun? Hepsi genç. Hepsi genç. Dediğimiz gibi iklim değişikliği ile alakalı bir eylem yapıyorlar. Tam da kapının önünde. Ben size burada bir şeyler anlatacaktım. Evet, arka tarafta ne kadar eylem olursa olsun bu taraf daha sakin. Zaten kapının da herhalde ön yüzü burası. Herhalde değil, burası yani. Heykeller bu tarafa doğru bakıyor. Brandenburg kapısındayız Duygu hocam. Evet, klasik bir Avrupa şehrinde çoğunda göreceğiniz arkadaşlar. Şehri temsil eden bir kapı vardır. Bu da Berlin'i temsil eden bir kapı. Anlamı ne? Soğuk Savaş dönemindeyken bu Doğu ile Batı'nın ayrılışını temsil ederken Soğuk Savaş'tan sonra da birleşmeyi, barışı temsil eden yapı. Bir anlamı var, böyle bir anlamı var. Anlatacağım. Berlin hikayesi çok, yani bu videoda mı olur, sonraki videoda mı olur bilmiyorum ama Berlin duvarı yıkılıyor 1989'da. 89'dan sonra tamamıyla bu yapının anlamı değişiyor. Bir anda işte ayrılığı temsil ederken bir yandan belirli bir yıldan sonra da bütünleşmeyi
birleşmeyi temsil ediyor. Tabii çok tahrip olmuş 2. Dünya Savaşı'nda ama şu an sapasağlam duruyor. Şehrin merkezlerinden burası da. Berlin'in merkezlerinden göbeğinde bir yerdeyiz şu anda. Baksanıza. Kalabalık bayağı, hatta eylemler de belki de burada oluyor yani. Şu arkada eylem var. Bayağı kalabalık ama. Bayağı farklı. Güzel değil mi ama? Evet. Gölge soğuk, güneş sıcak. Bayağı Bayağı sıcak. Ne giyeceğinizi o yüzden bilmiyorsunuz. O yüzden Avrupa'ya geldiğinizde bir tişört giyip üzerine sweatshirt almanız lazım. Duruma göre ayak uydurmak için. Japonya'da şey vardı, biliyorsun değil mi? Eylem var şu anda. Evet o Balık denize mi? Deniz mi orası? bir yere boşaltıyorlar Aynen. herhalde. Artık boşaltmak zorunda kaldılar. Onlar da onun eylemini yapıyor. Onlar da onun Fukushima'da, yapıyor, evet. Japonya'da. Onun eylemini yapıyorlar. Polis Hatta şu anda herhalde ona karşı bir şey diyor Evet. ama yapmayın diyor mu acaba? izinsiz yapmayın diyor bence. Sanki, evet. Bak, Çünkü- yaptırma, izin vermiyor. Evet. Ama izinsiz eylem olmaması lazım. İzin alınabilir. Diyor arkadakilerle biriz diyor. Onlar Alak- gibi iklimle karşı bir eylem yaptıklarını söylüyorlar sanırım ama tabii öyle değil. Arkadakiler bayağı izinli gibi ya. Sahne falan kurmuşlar arkadaki eylem yapanlar. Bayağı eylem var ya. Bu meydanda bayağı eylem oluyormuş. Onu anlamış olduk sağda solda. Genç nüfus çok fazla. İnanılmaz genç var Berlin'de. Yani inanılmaz değil mi ya? Çok kalabalık gençler. Turist de var sanırım. Turist de var. Evet. Bayağı kalabalık. Bir kalabalık da aşağıda yürüyor sol tarafa doğru. Yani her yerde eylem var desem gerçekten yalan olmaz yani. Her sokakta buraya geldik geleli fark ediyor musun? Bence Bu kapının orada. Ya olabilir. Ama çok kalabalık. Çok bayağı kalabalıklar. Baksanıza. Orada da yürüyorlar şurada. Tabii polis eşliğinde. Sağlarında sollarında polis var. Tamamıyla iklim değişikliğini protesto ediyorlar ya. Bu kapının, deminki gezdiğimiz kapının, bu arada şu binanın yapısı çok ilginç değil mi? Çok farklı görünüyor. Hemen bir böyle arka taraflarında bir 5 dakika falan yürüdüğünüzde soykırım anıtı var burada. Katledilen Yahudilerin anısına yapılmış bir anıt. Şimdi içine gireceğiz. Girişi sanırım ücretsiz, öyle biliyorum. Bir bakalım şimdi. Çok sıra var. Aşağıda bayağı bir sıra var girmeniz için. Hemen şöyle şu telin dışındakilerden ben size göstereyim. Bu arada kesinlikle geldiğinizde bu anıtların üstüne oturmayın. Çok yani sert bir şekilde uyarıyorlarmış. Bilginiz olsun, bunun bilgisini vereyim. Böyle boydan boya taşlar var. Yani tam da oturak şeklinde ama şurada yani bayağı boy artarak gidiyor. Labirent gibi bir yer. Arasında koşanlar var ama oturmanız kesinlikle yasak. Gelirseniz Berlin'e zaten kapıyı görmeye geleceğinizde buraya da gelin. Dediğim gibi Avrupa'da ya da Avrupalı bilenler yazsın. Ne yazıyor Duygu orada? Avrupalı Yahudilerin soykırımı. Değil mi? Avrupalı öldürülen Avrupalı Yahudilerin anısına yapılmış anıt. Anıt. Avrupalı diyor. Ben Avrupa'da öldürülen sanmıştım ama bilenler varsa daha detaylı yazabilir. Açıkmış ya çoğu kısmı. Baksanıza bayağı açıkmış. Biz sandık ki sanırım o sıra olan kısım da bilgi için beklenilen kısım. Bak boyumuz kadar oluyor anıtlar. Şöyle görün. Hatta boyumuzu da geçiyor yani. Şöyle. Koşma abi. Labirent gibi bak. Hadi ben de kaybolayım. Evet. Geliyorum. Baksanıza ne kadar büyük. Tabii ışık parlıyor ama. Duygu da oyuncak oynuyor ya. Saklambaç oynuyor Allah'ım ya. 32 yaşında kadınsın, yaptıklarına bak. Lütfen terbiyesizlik yapmayalım. Yaptıklarına bak. Terbiyesizlik yapma. Yaşımı sürekli yüzüme vur. Yaşlandın artık. Hadi gidelim ya. Almanya'nın geneli mi böyle bilmiyorum ama Berlin'de böyle 5 kişiden birisi Türk. Yani mutlaka Türkçe konuştuğunuzu anlayan insanlar var. Çünkü siz de onları anlıyorsunuz. Çok fazla Türk var burada. Almanya'nın genelinde sanırım durum böyle olabilir ama belki Berlin'de çok daha fazla olabilir. Çünkü Berlin Almanya'nın nüfus olarak en yoğun şehirlerinden bir tanesi. Bu yolun sonu da Potsdamer Platz diye bir yer. Potsdamer Platz diye. Berlin'in böyle biraz daha yüksek binaların olduğu sanırım
alışveriş caddelerinin olduğu, alışveriş yapabileceğiniz yerlerin olduğu bir yer. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Orayı da kaydetmiştim. Oraya doğru ilerliyoruz. Sokakların temizliği de çok iyi. O da dikkatimi çekti. Yani gerçekten tertemiz sokakları var Almanya'nın. Aynı sanki böyle Japonya'da yürüyor gibi. Kurallara uyuyor insanlar. Çöplerini falan yere atmıyor. Sigara hizmetlerini yerde göremiyorsunuz. Bu da hoşuma gitti benim. Bunu da söyleyeyim size. Berlin'de gördüğüm durum bu. Her yerde mutlaka bir bisiklet yolu var. Her sokağa döndüğümüzde bir taraftan mutlaka bir bisiklet yolu geçiyor. 3 top dondurma aldık. Bu meşhurmuş burada. Ne adı? Häagen-Dazs. 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 Yani ondan markası bilmiyorum da Avrupa'da oluyor yani. 3 topu 8 euro, 2 topu 6,5 euro, bir topu 4 euro. Bilginiz olsun. Fiyatları da böyle söyleyeceğim size. Lezzetli mi? Güzel. Meşhurmuş zaten. Niin se on silleen, että se, niinku, se ei halua olla niin. Kalabalık bir meydanmış ya burası. Böyle sağlı sollu bayağı bir kalabalık meydan. Burada gene güneşleniyorlar. Ama en azından bunların üstü var. Altı var. Altı var pardon. Yani o da öyle sayılır. Üstü var, altı var. Almanya'da akrabası olanlar benim şu an ne demek istediğimi anlayacak. Size de Almanya'dan geldiğinde teyzeleriniz, amcalarınız, dayılarınız her kimse bu çikolatalardan getiriyorlar mıydı? Birkaç tane daha modeli var. Ama ben en çok bunu yediğim için ve bunu sevdiğim için bundan aldım. Fiyatını söyleyeceğim. Bunun Almanya'daki fiyatı 90 cent. Bilginiz olsun. Dedim size de göstereyim. Bu inanılmaz güzel bir çikolata. Almanya'da bu en ucuzuymuş bu arada. Yani bize getirdiklerinin en ucuzu buymuş gibi. Burada çok tüketilmeyen çikolatalardan bir tanesiymiş. Ben de bunu çok seviyorum. Ben de fındık sevdiğim için bilmiyorum. 90 cent. Gelirseniz alıp koli getirebilirsiniz her eve. Bir tane alışveriş merkezinin içindeyiz bu arada. Mall of Berlin diye. Birkaç bir şey bakıyoruz. Çıkacağız, geleceğiz. Bu tarafta Acıbadem. Şu tarafta Denizbank. Görüyorsunuz bir yerde de Ziraat Bankası'nın şeyini görmüştüm. Haritada görmüştüm. Her yerde varız yani. Her yerdeyiz. Ama dediğim gibi Berlin zaten yani tahminim yarısı Türk herhalde. Herkes Türkçe konuşuyor çünkü. Herkes. Berlin duvarının hikayesini biliyorsunuzdur. Birçoğumuz biliyor ama bilmiyorsanız da bir sonraki videoda ben o detaylı buranın o Sovyet dönemindeki yaşanılan olayları anlatmaya çalışacağım size. Bir sonraki videoda olacak o. Burası bir sınır geçiş noktası. O dönemlerde işte Amerika'ya ait. evet, Amerika'ya ait olan bir giriş çıkış noktası. Doğu Berlin, Batı Berlin. İşte Doğu Almanya, Batı Almanya. En meşhuru burası. Şöyle göstereyim. Charlie. Army Checkpoint. Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie. Resim çekinebiliyorsunuz burada. Şurada şu şekilde. Gel. Bu arkamızda da bir dalavere yapıyorlar. Yani bildiğiniz dolandırıcılık arkadaşlar. Yanlarında 2-3 tane arkadaşları var. Tamam mı? Şimdi bir yine göreceksiniz. Tam arkamda göreceksiniz. Sol tarafıma bakın. Şu kalabalığı gördünüz mü? Yerde 3 tane şey var. Bul parayı al karayı gibi. Bul karayı al parayı gibi düşünün. 3 tane kutu var. Altında ufak bir top var. Seçiyorlar onları, tamam mı? İlk başta arkadaşları oynuyor bilerek. Çok kolay yapıyor ilk başta. İnanılmaz kolay yapıyor. Arkadaşları buluyor, parayı veriyor hemen arkadaşlarına. Sonra turistleri yakalıyor ya orada. Turistler de gaza geliyor. Aa kolaymış diyor. O da 50 euro veriyor. Hayır şöyle gösteriyor. Gösterdiğinde bu diyor, hayır parayı koy diyor. Parayı vermen lazım diyor. Evet, parayı Sonra verirsen sıkıştırınca veriyor parayı. sonra o da sıkıştırınca işte adam parayı ver açayım deyince öyle bir olay oluyor. Berlin güzel şehirmiş ya. Berlin'i sevdim. Baksanıza bira dağıtarak gidiyor abi buradan. Geziyorlar şu kanalın içinde. Şöyle bir yerde. Tekne ya. Bu geçen 4. tekneydi herhalde. Şöyle güzel bir manzarada. Şu sağ tarafında da kafeler falan, restoranlar var. Bu bölge herhalde şu Mitte tarafına, şehrin merkezine doğru gidiyor. Biz de ileri doğru gidiyoruz. Alexanderplatz diye bir yer. Tam telaffuz edemiyorum ama yazıyorum aşağı. Şurada da kanalın devamı var.
Şöyle. Bisiklet süren burada da çok. Hollanda'da daha çok herhalde ama değil mi? Ben gitmedim de. Karşılaştırılmaz bir Hollanda. O kadar fazla değil mi? Aynen, her yer. Çok. Bisiklet yolları da var. Hemen hemen her yolda bisiklet yolları da var. Bak şunda da insanlar var. Bu biraz daha az insan var bunda ama. Polis arabaları da ambulanslar da volüm olarak Türkiye'dekinden çok daha yüksek bir volümü var. Bak yine geçiyorlar. Hayır, bir de 2 tane de ambulans geçti demin. 3 tane de polis arabası geçti. Çok büyük bir sorun yoktur umarım. Yani sesleri, Türkiye'deki ambulans sesleri hiçbir şeymiş. Burada inanılmaz yüksek sesler. Yani volüm çok yüksek burada. Önceden bayağı ileridekine haber vermek adına herhalde sesi daha yüksek tutmuşlar. Bu daha iyi bir şey aslında. Yalnız sokaktan yürüyorum. Bu bölgede Alexanderplatz diye bir yer. Tam böyle merkezi sayılabilecek yerlerden biri. Aslında bu gezdiklerimiz, bu videoda hep gezdiğimiz her yer çoğu nokta yürüme noktasına. Böyle yürüye yürüye varabiliyorsunuz birçok yere. Berlin'de dikkatimi çeken bir başka bir şey de çok fazla, yani benim çok böyle dikkatimi çekti. Dilenen insan da fazla. Yani bayağı oturup para isteyen insan da Berlin'de gördüm. Görmedim değil. Ve ilginç kafalar da var. Yani inanılmaz şeyler giyen çok farklı insanlar da var. Yani çeşit çeşit insan var demiştim ya. Gerçekten Berlin insan çeşitliliğini çok fazla görebileceğiniz bir şehir. İnanılmaz farklı farklı giyiniyor herkes. Şöyle bir AVM var. Alexa diye. Tam merkezde. Bu bataryanın tanesi bizde 2000 lira falandı yanlış hatırlamıyorsam. Burada 4 tanesini 2000 liraya aldım. Bizde tanesi 1900 TL hatırlıyorum en son baktığımda. Burada 4'ü 2000 TL'ye aldım. Yani bizdeki bir fiyatına burada 4 aldım. MediaMarkt'ten. MediaMarkt Almanya'nın bir de ya. Belki de ondan ucuz biraz. 4 tane bataryamız daha var. Umarım şarj sıkıntısı yaşamayacağız. Hem de Enduro batarya. Uzun ömürlü, yani sıcağa soğuğa %40 daha dayanıklı. Umarım GoPro'dan artık memnun kalırız ya. Benim içine girdik. Batarya almak için girdim ama yani AVM'yi göstermem bir şey değiştirmez değil mi Duygucuğum? AVM her yerde AVM. O yüzden biz birkaç eksiğimi daha, elektronik eksiğimi almam lazım. Türkiye'de bulamadığım şeyleri. Birkaç şey daha bakıp çıkacağız şimdi. Sokaklara devam edeceğiz. Normal AVM arkadaşlar. Sağda solda mağazalar var işte. Hava kararmış ya. Hava kararmaya doğru durmuş. Güneş batmış. Daha da serinlemiş. Ya bir çözemedim bisiklet yollarını ya. Vallahi şey olmuş böyle yani. Cahil gibi kaldık ya. Avrupa'ya ilk defa gelen cahil gibi bisiklet yolundan yürüyoruz ya. Vallahi bilerek yapmıyoruz abilerim, ablalarım. Bisiklet yolu bura. Ya yanlışlıkla yürüyoruz. Fark edemedik. Bayağı akşam olmuş Berlin'de. Bir yemek yiyeceğiz şimdi. Bakalım ne yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz. Bu karşısı da AVM gibi herhalde. Evet, AVM Galerya diye. Tam bir meydan burası da. Şuradan bak tramvay da geçiyor bir tane. Akşamları hava serinliyormuş ama. Gerçekten serin şu an. Çok çılgın ya gençler. Bir şey daha fark ettim. Hindistanlı çok fazla var. Kimisi turist, kimisi çalışıyor. Bangladeş taraflı, Nepal taraflı da var. Demin mağaza geziyorduk mesela, Nepalliydi arkadaş. Yani o kıtadan da gelen insanlar buraya var. Sadece Türkler değil. Turist olarak Hindistanlı da ben çok gördüm. Artık tipten anlıyorum Hindistanlıyı zaten. Bu videoyu burada bitireyim. Berlin'den bir video daha çekeceğim. O Kreuzburg'a gideceğim. Yani Kreuzburg diye mi söyleniyor? Kreuzburg diye söyleniyor. Bitireyim. Biz bir yemek yiyeceğiz, otele geçeceğiz. Çekeceğim video. Avrupa'da bir 4-5 video gelecek. Çünkü karanlık oldu. GoPro kötü çekiyor. Şarjım çok az. Şarj az eder. Ondan sonra artık yani bir daha sizi kötü görüntüyle baş başa bırakmayayım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Almanya'dayız, Berlin'deyiz. Neler var neler yok. Belki bir sonraki videoda daha fazla insanlarla diyalog halinde oluruz. Türk bölgesine gideceğimiz için belki sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.